Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda masal hırkanın devamını öreceğiz birlikte. Kolların nasıl birleştirileceği, kol uzatması, beden uzatması, arka birleştirme ve yaka örmek isteyenler için de kare bir yaka örerek videoyu tamamlayacağım. Large x large uyumlu, biraz dökümlü duran bir beden örüyorum ben. 7. dilime kadar ördüm ve 8. dilimin başlangıcında da artık birleştirme kısmını göstereceğim. Toplam uzunluğum 50 santim 56 santim civarında olacak burası. Yakayı örmeden önceki hali. Yaka toplamda 4 santim 5 santim civarında bir ek getirecek bize. Ve yine tekrarlıyorum, yakayı örmek zorunda değilsiniz. Eğer ki kare yaka istemiyorsanız birleştirme sonrasında sadece arka bölüme birkaç sıra örerek yani yaka oyuntusunu oluşturarak orayı birleştirdikten sonra hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Beden ayarlamasında sabit santim ölçüleri var. Bunları da açıklama bölümüne yazacağım ama en garanti yöntem bel çevrenizi ölçtükten sonra bunu ikiye böldüğünüzde iki koltuk altı arası toplam mesafe buradaki santim kadar olması gerekiyor. Kol birleştirmesinden sonra son noktanın yaka kısmında bitmesini istiyorsanız eğer, şimdi 5 kenarı ördüğünüzde 6. kenara bakın, ikinci kenara doğru bu şekilde katladığınızda 6 ve 2'yi birleştirdiğinizde otomatik yaka bölümünde kalıyorsunuz. Her iki parçada da aynı işlemi uyguluyorsunuz ama sırt ve yaka bölümünü örerken her iki parçada başlayacağınız nokta farklı oluyor. Yani birini sırttan örmeye başlarken diğerini yakadan örmeye başlıyorsunuz. Bu da bir püf noktamız olsun. Şimdi 6. kenarın başına kadar ördüm. 6. kenarda da ne yapıyorum? Köşeyi yarıya kadar örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci köşeye ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine 6. kenarın ilk köşesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada karşılıklı gelen trabzanlardan ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Yani birinci trabzanı birinci trabzana, ikinci trabzanı ikinci trabzana olacak şekilde ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Solda kalan parçada örme işlemi, sağda kalan parçada da bakın şekilde gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yapıyoruz. Ön gövdede olan yine trabzanlarımı bakın ön gövde olarak örüyorum ve karşılık gelen trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Direkt mantığını anlatayım bu baş kısımda. İkinci dilime geçerken de birebir yine noktaları vereceğim. Şimdi bakın son trabzana, köşedeki son trabzanları karşılıklı bir tarafta ördüm, diğer tarafta ilmek kaydırdım. 3 zincirimi çekiyorum. Sağ taraftaki parçanın sık iğnesinin üstüne ilmek kaydırıyorum. Sol taraftaki parçanın sık iğnesine yine bir sık iğne örerek birleştiriyorum. Burada bir model bütünlüğü elde ettim. 3 zincir çekiyorum. İlk trabzana ön gövdeden bir tane üçlü trabzan örüyorum. Sağ taraftaki karşılık gelen bakın dörtlü trabzan grubunun ilkinin tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Yine karşı tarafta ikinci trabzana ön gövdeden bir üçlü trabzan yaptım. Sağdaki parçanın yine ikinci trabzanına ilmek kaydırdım. Üçüncü trabzana ön gövdeden üçlü trabzan ördüm ve yine karşı kenarda ilmek kaydırdım. Dördüncü trabzanın üstüne trabzanımı ördüm. Sağdaki parçada dördüncü trabzanın üstüne ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim, orta noktaya ilmek kaydırdım. Yine soldaki parçanın ortasına sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Yine aynı işlemi uygulayacağım. Sol tarafta trabzanı örüp sağ tarafta aynı trabzana denk gelen trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırarak buradaki trabzanlarımı da birleştireceğim.
Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız burada yavaşlatarak battığım noktalara bakabilirsiniz. Elimden geldiğince yakın çekmeye çalıştım. Dediğim gibi mantık sol taraftaki parçada, yani 6. kenarda örerek devam ediyorum. Ördüğüm trabzanları ikinci kenardaki karşılık gelen bölümlere ilmek kaydırarak devam ettim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde şeritleri karşılıklı, orta noktaları karşılıklı birleştiriyorum. Ve son kısma geldim. Bakın 3 zincirimi çekiyorum. Sağ tarafta sık iğnenin üzerine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Ve direkt sol tarafta sık iğnenin üstüne sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip birinci trabzanın üstüne ön gövdeden üçlü trabzan örüyorum. Sağ tarafta birinci trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. İkinci trabzanı ön gövdeden üçlü trabzan örüyorum. Sağ tarafta yine ikinci trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 ve 4. trabzanlara aynı işlemleri uyguluyorum. Sonra orta noktada yine 2 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. Burada da yine önce orta noktaya bir tane ikili trabzan örüp ikili trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Yine orta noktaya bir ikili trabzan örüp son kalan trabzanın üstüne bir tane ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip burada köşe noktasına ilmek kaydırıyorum. Yine bir zincir de çekebilirsiniz. Direkt ilmek de kaydırabilirsiniz. Ve son noktaya kadar ördüm. Üç kenarı devreden çıkarmış oldum. Yani kolu ayırdım. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğne örüyorum. Burada 4 tane trabzanım var. Kalan 3 tepe noktasına da birer tane, yani toplamda 4 tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir sık iğne, sık iğnenin üstüne bir tane tekli trabzan, 3 zincirlik boşluğa bir sık iğne, 4 trabzanın üzerine yine 4 tane sık iğne, 3 zincirlik boşluğa sık iğne, sık iğnenin üzerine bir tekli trabzan, zincir boşluğuna sık iğne ve yine 4 trabzanın üzerine her tepe noktasına bir, toplam 4 tane sık iğne örüyorum. Yaka açıklığını ne kadar isterseniz burada o kadar devam etmeniz gerekiyor. Ve yine dipnot belirteyim, yaka örmek istemiyorsanız bu yüzü örmeyeceksiniz. Sadece her iki parçada sırt kısımlarını döne döne dilediğiniz ense açıklığına ulaşana kadar örmeniz gerekiyor. Ve yine mantık aynı zaten. Sadece arka kısımdan başlayacaksınız her iki parçada da. Önemli olan nokta bu. Şimdi ben yakayı mavi ayıraçla ayırdım. 6. şeride kadar geliyorum ve 6. şeritten yakamı ayıracağım. Son boşluğa bakın. Örüyorum. 6. şeridin 1. trabzanın tepe noktasına sık iğne ile geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim 1. sıram. Yakada 1. sıram. 2. trabzana ön gövdeden bir üçlü trabzan ördüm. 3. ve 4. trabzanlara yine ön gövdeden batarak birer tane üçlü trabzan ördüm. Zincirle birlikte toplam 4 tane trabzanım olmuş oldu. Modeli yine aynen devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzana ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. Ortadaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum ve 4 tane trabzana yine ön gövdeden batarak 4 tane trabzan örüyorum. Bunu nereye kadar devam ediyorum? İlk kenarı ördüm. Köşe noktasını yine örüyorum. İkinci kenarı örüp üçüncü kenarda da yine sırt kısmını, ense kısmını ayıracağım. Ve burada ben ikinci şeritten ayırma işlemi yaptım. Yine enseyi ne kadar açık bırakmak isterseniz oraya kadar
örmeye devam edin. Bakın ayrıntılı gösterecek olursam birleşim noktasından da zaten anlayabilirsiniz. Mavi olan kısım yaka kısmım. Sırt kısmına da turuncu ayraç ekleyeceğim. Üst bölümde de yine sıraları yazıyor olacağım. Oralardan da takip ederseniz yakayı kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Yaka bölümlerinde genellikle çok soru geliyor. Bununla alakalı ayraçları ve yönü yukarıdaki yine sıra numaralarını takip ederek yakayı örebilirsiniz. Bakın burada ikinci şeridime kadar geliyorum. Dörtlü şeritlerin ikincisine kadar örerek devam ediyorum. Son arayı ördüm. 3 zincirimi çektim. Ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi burada ikinci sırama geçeceğim. Örgümü çevirip arka yüzden örmeye başlayacağım. 3 zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirdim ve ikinci trabzandan başlayarak arka gövdeden batıp 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Orta bölümde 3 zincir sık iğne 3 zincir olan sıralar toplam 4 sıra olarak devam ediyor. O şekilde dilimleri ayırıyoruz. Ön sıralardan da biliyorsunuz bunu. Şimdi yine ne yapıyorum? 3 zincir sık iğne 3 zincir çekip ikinci dörtlü trabzan grubuna geldim. Yine arka gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip yeni dörtlü trabzan grubuma arka gövdeden yine batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve bu şekilde yine üç kenarımı örüyorum ve önde mavi ile işaretlediğim yaka ayrımına kadar geliyorum. Model zaten düz devam ettiği için dikkat edilmesi gereken tek şey 4 sırada bir yeni orta kısımlarındaki o desene başlamak şimdiden sonra. İkinci sırada bakın görüntüm bu şekilde. Mavi ayraçla işaretlediğim işte ayrım bölümüne kadar yine devam ediyorum. Üç kenarı örüp ve buradan da bir sıra ön bir sıra arkadan örerek yakayı istediğim yere kadar uzatacağım. Şimdi yine 3. sırama geldim. 3 zincirimi çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Bu birinci trabzanım oldu. 2, 3 ve 4. trabzanlara ön gövdeden batarak birer tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi ortada 6 zincirlik bölüme geldik. 6 zincir çekiyorum. İkinci dörtlü trabzan grubuna geçiyorum. Ön gövdeden batarak 4 tane yine üçlü trabzan örüyorum. Sonra araya yine 6 zincir çekiyorum. Üçüncü trabzan grubuma geçiyorum. Ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 6 zincir 4 trabzan 6 zincir 4 trabzan olacak şekilde yine 3 kenarımı örüyorum. Ve arkada turuncuyla işaretlediğim yine yaka ayrımına ense kısmındaki ayrıma geliyorum. Sonrasında burada artık ben birleştirme işlemi yapacağım. Dediğim gibi siz arzu ettiğiniz bölüme kadar burayı genişleterek örmeye devam edin. Yine kolda olduğu gibi yapacağız birleştirme işlemini ve rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü hangi sırada birleştirirseniz birleştirin mantık hep aynı devam edecek. Soldaki parçayı tam olarak öreceğim. 4. sıraya 3 zincirle başlıyorum. 3 tane arka gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum.
Trabzan grubuna arka gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Orta boşluğa bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine sıradaki trabzan grubuna arka gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde soldaki parçayı dediğim gibi 3 kenar olarak örüp bitiriyorum. Sağdaki parçada da e, ördüğünüzde göreceksiniz. Ön ve alt kısmı örüp arka kısma geldiğinizde buradaki birleştirme noktasına gelmiş olacaksınız. Bakın son kısımdayım. Son kenarda artık her iki parçayı birleştireceğim. Burada arka yüzden birleştirme denk geldi. Kolu ön yüzden birleştirmiştik. Birleştirme sırası hangi kısımda denk gelirse size ön ya da arka yüz fark etmez. İşlem aynı olacak. Örgünün aynı kenarlarını karşılıklı şu şekilde koyduğunuzda yine köşeden başlıyorum. Köşemin yarısını ördüm. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki köşenin orta noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ördüğüm parçaya geldim. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Karşı parçada denk gelen yani aynı trabzanın tepe noktasına battım. İlmeğimi kaydırdım. Yine orta noktaya bir ikili trabzan ördüm. Karşıdaki trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırdım. 2 tane trabzanım var. İlkini arka gövdeden batarak bir üçlü trabzan örüyorum. Karşı kenarda denk gelen trabzanın tepe noktasına battım. İlmeğimi kaydırdım. Yine ikinci trabzana arka gövdeden bir üçlü trabzan ördüm. Karşı kenarda denk gelen trabzanın tepe noktasına ilmeğimi kaydırdım. Görüntü bu şekilde bakın. 3 zincir çekiyorum. Karşı kenardaki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyorum. Ve yine 6 zincirlik boşluğa bir sık iğne örüp 3 zincir çekerek devam ediyorum. İlk trabzana arka gövdeden bir üçlü trabzan ördüm. Karşı kenarda denk gelen yine ilk trabzanın tepe noktasına battım, ilmeğimi kaydırdım. İkinci trabzana arka gövdeden battım. Üçlü trabzan ördüm. Karşı kenarda yine aynı trabzanın tepe noktasına ilmeğimi kaydırdım. Üçüncü ve dördüncü trabzanlarda da yine aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi kolla birebir aynı birleştirme işleminin mantığı. Bakın her trabzanı karşı kenardaki denk gelen trabzanın tepe noktasıyla ilmek kaydırarak birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Orta noktadaki sık iğneye battım. İlmeğimi kaydırdım. Ördüğüm yine kenara geldim. 6 zincirlik boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Takibindeki trabzanlarda yine karşılıklı bir kenarda örüp diğer kenarda ilmek kaydırarak şeritlerimi birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar işleme devam ediyorum. Sıra sonunu da yine birlikte örelim. 3 zincir çekiyorum. Sağdaki parçada sık iğnenin üzerine ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Soldaki parçada 6 zincire bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk trabzana arka gövdeden bir üçlü trabzan. Sağdaki parçada ilk trabzana ilmek kaydırıyorum. 2, 3 ve 4. trabzanlarda da aynı işlemi uygulayıp
Yaka kısmının da yani arka bölümünde birleştirmesini bu şekilde yaptım. Tekrarlayacak olursam, kare yaka istemiyorsanız eğer sadece birleştirme işlemini yaptıktan sonra sırt bölümünden 3, 4 ya da 5 sıra arka ve ön yüzden sırayla örerek ve en son bu iki ördüğünüz kısmı birleştirerek de düz bir yaka elde edebilirsiniz. Kimono tarzı ve kollarda da yine fakir kol isterseniz bu haliyle bırakıp en son yaka kısmından videonun sonuna atlayarak bir sıra ben sık iğne geçeceğim. O bölümü örüp hırkanızı bitirebilirsiniz. Eğer ki uzatmak istiyorsanız yine adımları takip edin. Yakasız crop'ta sadece arkayı ördük. Eğer ki uzatarak örmek istiyorsanız ve yine yakasız olsun istiyorsanız da arka ve etek kısmını dönerek örmeniz gerekiyor. Bu da başka bir püf noktası. Beden ayarlamasında yine farklı bir yöntemde göstereyim size. Mezura ile belinizi ölçüp çıkan o yuvarlak şekli ikiye katlıyorsunuz. Şu şekilde ikiye bölün, ikiye katlayın ve iki kol altından denk gelen kısım sizin nihai öreceğiniz parça boyutu olacak. Bunu da ikiye böldüğünüzde her bir parçanın boyutunu elde etmiş oluyorsunuz. Bakın ön yakaları da bu şekilde içine katladım ördüğüm kısımları. Gördüğünüz gibi düz inen bir yakanız olacak. Sadece arkayı örüp orta noktadan birleştirirseniz. Bedende de dediğim gibi bu şekliyle eğer ki ayarlama yaparsanız en sağlıklı beden ayarlaması olacaktır. Şimdi çeviriyorum. Sağ ve sol kısımlara ve orta kısma ayraçlar takacağım. Sol tarafa mavi, sağ tarafa turuncu ve orta kısmına siyah ayraç takıyorum. Ördüğüm bölümleri takip edebilmeniz için. Çünkü baştan bir kısım, bitişten bir kısım ve ilk sırada da ortadaki püf noktasını göstereceğim. Sonrası dediğim gibi artık zaten arkalı önlü yakada ördüğümüzün aynısını öreceğiz burada. Sol kenar ve ön yüzden başlıyorum ben beden uzatmama. Beşinci sıram oldu bu. Zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe noktasına sık iğne ile ya da ilmek kaydırarak birleştiriyorum burayı. 3 zincirimi çekiyorum ve yan tarafta kalan 3 tane trabzanım var. Bunları ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzana geldim. Yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktadaki sık iğnenin üstüne bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanın üzerine yine 4 tane ön gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde orta noktaya gelene kadar, yani birleştirme noktamıza gelene kadar devam ediyoruz. Birleştirme noktasına geldiğimizde de yine bakın ne yaptım? Orta noktayı ördüm. 3 zincir sık iğne, 3 zincir, 4 trabzanın üzerine ön gövdeden batarak 4 tane yine üçlü trabzan, 3 zincirimi çekiyorum ve tam birleşim noktasına geliyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum.
3 zincir çekiyorum. Yine 4 tane trabzanım var. Bunları ön gövdeden batarak 4 tane 3 trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne, 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanın üzerine yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonrasında turuncu ayraçla işaretlediğim kenarın sonuna kadar devam ediyorum. Bakın görüntü burada bir bütün halinde oldu. Son şeridimizi de birlikte örelim. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanı ön gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. Dördüncü trabzanın da üstüne batıp direkt bir üçlü trabzan örüyorum. Daha sonra kenardan üst kısımdan sık iğne geçeceğimiz için burayı o şekilde ilerlettim. 3 zincirimi çektim, sıramı çevirdim. Yeni sıraya başlıyorum. 3 tane arka gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanı arka gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanı arka gövdeden batıp yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edeceğim. Orta noktada yine bu forma kavuştuğu için orada herhangi ekstra bir işlem uygulamıyoruz artık. Sadece başlangıcını yapmış olduk orta bölümde. Sıra sonuna kadar gelelim. Sona geldim. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Arka gövdeden batarak önce 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Dördüncü trabzanın üzerine de bir tane normal üçlü trabzan örerek sıramı tamamlıyorum. 3 zincir çektim. Yeni sırama başladım. 3 tane ön gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 trabzanı ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Artık bu şekilde bir sıra ön yüzden bir sıra arka yüzden örerek dilediğiniz boyuta kadar devam ediyorsunuz. Ve sonrasında dediğim gibi bir sıra sık iğne geçeceğim etrafına ve bu şekliyle modeli bitireceğim. Kol uzatmaya da birlikte başlayalım. Tığıma bir ipe düğüm attım. Tam kol altındaki dörtlü trabzan grubuna ilkine sık iğne ördüm. Bir zincir çektim, ipi uzattım. 3 seferde çıkarttım. Ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum.
3 zincir çekiyorum, sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum, sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum ve bu şekilde kolu birleştirdiğimiz noktaya kadar örmeye devam ediyoruz. Orada da yine sırtın orta kısmında yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Deminkinde bakın 4 trabzandan sonra direkt birleştirme vardı. Burada 4 trabzandan sonra arada trabzanlarım var. 2 trabzan ve boşluk şeklinde. Yine aynı işlemi uyguluyorum. 3 zincir çekiyorum. Tam birleşim noktasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atladım. Ön gövdeden battığım 4 trabzana geldim. Ve bunları yine ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batarak yine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Başlangıç noktasına kadar. Yine devam edelim. Üst sıraya geçme kısmını da göstereyim. 3 zincir çektim. Sık iğnemi ördüm. 3 zincir çektim. Ve ilk trabzana bakın. Arkadan şu şekilde batıp ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim, ipimi uzattım ve hemen bir üçlü trabzan ördüm. Burada da ön gövdeden batılmış bir trabzan görüntüsü elde ettim. Yine 3 tane ön gövdeden batarak üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batarak 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi burada da dilediğiniz kol boyuna kadar yine döne döne örerek sıra bitişi, sıra başlangıcında gösterdim. İstediğiniz boya kadar devam edin. Ben toplamda 3 dilim daha ördüm. Şimdi artık sık iğneli son sıramı yapacağım. Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Böyle girintili çıkıntılı bir görüntü olacak. Kendiliğinden bir model oluşturmuş olacak. Ya da benim yaptığım gibi son ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen dibine bir sık iğne örüyoruz. Ve yaka bölümünde ördüğümüz gibi 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğne, boşluğa bir sık iğne, orta noktadaki sık iğnenin üzerine bir tekli trabzan, sol tarafındaki yine zincir boşluğuna bir sık iğne ve 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğne örerek devam ediyoruz. Yaka bölümünde de yine aynı işlemi uygulayacağım. Boşluğa sık iğne, sık iğnenin üzerine tekli trabzan, boşluğa sık iğne, 4 trabzanın üzerine yine 4 tane sık iğne ördüm. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde tüm dilimleri örüyorum. Ve sıra sonunda da başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipimi kopartıp sonrasında ipimi saklayarak kolumu bitiriyorum. Bakın sık iğneyi ördükten sonra kolun nihai görüntüsü de bu şekilde oldu. Son olarak uzatma işlemini bitirdikten sonra ya da kimono halinde hani uzatma yapmadan ördüyseniz de nihai beden sırasını da örelim. Şimdi bedende istediğimiz uzunluğa geldikten sonra köşe noktasından
2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi dolayıp burada üçlü trabzanlarımız var. Baş noktasından zincirimi yaptım. Orta noktaya batıp bir tekli trabzan yapıyorum ve düğüm noktasına bir tekli trabzan örüyorum. Yine orta noktaya bir tekli trabzan örüyorum. Yani tığıma ipimi dolayıp 3 ilmeği bir çıkartıyorum. Bir orta noktaya bir düğüm noktasına, bir orta noktaya bir düğüm noktasına tekli trabzanlarımı örüp beden uzatma başlangıç sırasına kadar geliyorum. Bakın son noktaya da yine tekli trabzanımı ördüm. Ve köşe zincirine ilmek kaydırarak buradaki yükseklik farkını giderdim. Şimdi bu haliyle de bırakabilirsiniz ya da sık iğne sırasına başlıyorum. Bir zincirimi çektim, dibine battım, sık iğne örerek devam ediyorum. Trabzanların üzerine birer sık iğne, zincir boşluklarına yine birer sık iğne ve orta noktadaki sık iğnelerin üzerine de birer tane tekli trabzan örüyorum. Daha önce kolda ve yaka bölümünde yaptık bu işlemi. 4 trabzanın üstüne 4 sık iğne, zincir boşluğuna bir sık iğne, sık iğnenin üzerine bir tekli trabzan ve yine zincir boşluğuna bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu işlemi nereye kadar yapıyorum? Yaka kesmiştim. Yakaya kadar devam ediyorum. Yaka örmeyenler de çepeçevre örmeye devam etsinler. Yakaya geldim. Köşe noktasında sık iğne battığım noktaya 2 tane daha sık iğne örüyorum. Ve orta noktaya bir sık iğne, düğüm noktasına sık iğne. Orta noktaya sık iğne, düğüm noktasına sık iğne örüp yaka boyunca devam ediyorum. Kare kısımdaki bu trabzan görüntüsünde devam ediyorum. Sonra yine 4 trabzan, zincir 4 trabzan kısımlarına gelecek. Orada da yine aynı işlemi uyguluyorum. Zincir boşluğuna sık iğne, sık iğnenin üzerine tekli trabzan, zincir boşluğuna sık iğne, 4 tane trabzanın üzerine 4 tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ense bölümünde yine trabzan sırası var. Burada da zincir ve düğüm noktalarına sık iğneler örerek geçiyorum. Yakayı yine aynı şekilde örüyorum. Ve son kısımda beden uzatmak son kısmı örerken orada sık iğne geçmeyeceğim için ikili trabzanlarla geçiyorum. Yani bir tarafta tekli trabzan üzerine sık iğne, bir tarafta da ikili trabzanlarla geçiyorum ve bu şekliyle artık bırakıyorum. Nihai görüntüye de bakalım. Ön görüntümüz ve kolların son hali bu şekilde. Yaka bölümümüz bu şekilde ve arka görüntümüz de böyle olacak. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.